Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ilginç saklama yöntemiyle baklava nasıl yapılır ve nasıl saklanır onu göstermek istiyorum. Bu yöntemle elinizin altında her zaman hazır baklavalar olacak. Mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ederim bu yöntem ile. Tarifimizi ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 1 adet yumurta, yarım çay bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt, yarım paket kabartma tozu, 1 fiske tuz, 1 yemek kaşığı sirke eklenir ve tüm malzemeler pürüzsüz olana kadar karıştırılır. Un azar azar eklenerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğrulur. Toplamda 4,5-5 çay bardağına yakın elenmiş un kullandım. Unun miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre değişir. Lütfen kontrollü bir şekilde ilave etmenizi tavsiye ederim. Evet, yoğurduğum hamuru tezgah üzerine alarak 5 dakika daha yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurumu gördüğünüz gibi yoğurdum. Ortadan ikiye keserek uzun şeritler haline getiriyorum. Orta büyüklükte 16 eşit beze olacak şekilde keserek yuvarlıyorum. Hamurlarımı yuvarladıktan sonra uygun bir tepsiye un serperek tepsiye alıyorum. Üzerine tekrardan un serperek kapalı bir şekilde en az 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Baklavalarımızı rahat açabilmek için bir miktar un ve nişasta karıştırılır. Bu sayede daha kolay rahat açılan yufkalar açmış oluruz. Üzeri için sade yağ yapacağım. 350 gram tuzsuz tereyağı uygun bir tavaya alınır. Tavayı aldıktan sonra kısık olacak şekilde yağımızı eritmeye bırakalım. Yüksek ateşte yağımızı eritmeyelim. Evet, yağ erirken arası için ceviz çekelim. Orta incelikte ceviz çekiyorum. Dilerseniz Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Ben ceviz kullanmak istediğim için ceviz çekiyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, kısık ateşte erittiğim yağın üzerindeki beyaz köpükleri alıyorum ayrı bir kaba. Bu köpükleri de makarna ve pilavlarda kullanabilirsiniz. Evet, köpüğünü toparladıktan sonra bir süzgecin üzerine 2 kat rulo peçete koyuyorum ve yağımı süzerek ayrı bir tencereye alıyorum. Süzerken altında kalan kaymak kısmını kullanmıyorum. Evet, yağımı süzmeye bırakıyorum. Bu aşamadan sonra yufkalarımı açmaya başlayacağım. İlk bezemizi tezgah üzerine alarak bolca nişasta ve un karışımı sayesinde oklava yardımı ile ince olana kadar açıyorum.
Evet, ince açtığım yufkayı ince bir oklava yardımıyla sarıyorum. Sardıktan sonra oklavanın iki tarafından ortaya doğru büzgü yapıyorum. Büzgüyü dikkatli bir şekilde elimle açıyorum. Evet, yufkamı kenara alarak biraz kurumasını sağlıyorum. Yufkam kururken ben ikinci yufkamı açmaya başlıyorum. Evet, ikinci yufkamı da aynı teknikle ince olana kadar oklava yardımıyla açıyorum. Evet, incelttiğim yufkamı ince oklavayla sararak büzgü yapıyorum. Her iki tarafından ortaya doğru hafif bir şekilde sıktırarak ve yufkamı dikkatli bir şekilde elimle açıyorum. İlk açtığım yufkayı şekil vermek için tezgahın diğer tarafına alıyorum. Üzerine bolca ince çektiğim cevizden serpiyorum. Ve tekrardan ince oklavama dikkatli bir şekilde sarıyorum. Evet, yufkanın uzun kısmından sararsanız baklavanız daha ince olacaktır. Sardıktan sonra iki tarafından ortaya doğru büzgü yapıyorum. Evet, büzgüyü yaptıktan sonra oklavamı içinden çıkartarak alıyorum ve baklavamı kenarda bekletiyorum. Diğer yufkamı da aynı teknikle şekil veriyorum. Bu sefer daha düzgün olması için kenarlarını katlayarak oklavama sarıyorum. Dilerseniz keserek de düzeltebilirsiniz. Kenarından çıkan parçaları ortaya alabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Evet, ikinci yufkamı da sardıktan sonra büzdürüyorum. Ve son iki yufkamı da açarak ceviz serptim. Gördüğünüz gibi oklavaya sararak büzgü şekli veriyorum. Evet, toplamda 8 beze kullandım. Gördüğünüz gibi 8 adet rulam var. Rulolarımı 2 parmak uzunluğunda olacak şekilde aynı ebatlarda kesiyorum ve fırın tepsisine diziyorum. Küçük bir fırın tepsisi kullandım. Evet, tüm baklavalarımı aynı yöntemle keserek tepsime diziyorum. Evet, ilk baklava şeklim hazır, gördüğünüz gibi. Üzerinin yağ için eritmiş olduğum saf tereyağının üzerine 250 gram sıvı yağ ekliyorum ve karıştırıyorum.
Yağın yarısını baklavanın üzerine eşit bir şekilde döküyorum. Evet, gördüğünüz gibi birinci baklavam hazır. İkinci baklavama şekil verebilmek için iki bezeyi üst üste alarak aralarına bolca nişasta serperek oklava yardımıyla ince olana kadar açıyorum. Evet, ince olana kadar açtıktan sonra yufkamı ortadan ikiye katlıyorum. Orta boy fırın tepsisini üzerine alarak yufkamı tepsinin ebatında kesiyorum. Kestiğim parçaları fırın tepsisine döşüyorum. Evet, ikinci bezemi de açıyorum. Üst üste alarak iki bezeyi açtıktan sonra ikiye katlıyorum. Tepsi ebatında keserek fırın tepsisine döşüyorum. Altına 4 tane, üstüne 4 tane, toplamda 8 tane beze kullandım. 4 tane bezeden sonra tam ortasında bolca ince çekilmiş ceviz serpiyorum. Dilerseniz fındık veya Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Evet, iki bezeyi tekrardan üst üste alarak ince olana kadar açıyorum. Açtıktan sonra yufkamı ikiye katlayarak fırın ebatında keserek tepsime döşüyorum. Evet, son iki bezemi de üst üste alarak oklava yardımıyla açtıktan sonra ortadan ikiye katlıyorum. Fırın tepsisi ebatında keserek dikkatli bir şekilde tepsime döşüyorum. Evet, ikinci tepsi baklavam da hazır. Gördüğünüz gibi keskin bir bıçak yardımıyla büyük kareler olacak şekilde baklavamı kesiyorum. Dilerseniz daha farklı baklava şekilleri de kesebilirsiniz. Ben kare kesmeyi tercih ettim. Bu kare baklavayı dilerseniz soğuk baklava, dilerseniz sıcak şerbetle şerbetleyebilirsiniz. Açıklama kısmına İki şekliyle de şerbetleme linkini bırakıyorum ve tarifine ulaşabilirsiniz. Baklava dilimlerini keserken dibine kadar kesmeye dikkat ediniz. Evet, baklavamı kestim. Kalan yağı baklavanın üzerine gezdiriyorum. Bir kaşık yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yağımı dökmeye dikkat ediyorum. Ve ikinci tepsi baklavalarım da hazır. Gördüğünüz gibi üzerlerine hava almayacak şekilde poşetleyerek
buzdolabının buzluk kısmına baklavalarımı atıyorum. İstediğim zaman buzluğundan baklavalarımı çıkartarak buzunu çözdürerek pişireceğim ve sıcak olarak şerbetleyeceğim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Soğuk ve sıcak baklava şerbeti